Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir çanta modeliyle karşınızdayım. Hepinizin yapmasını istiyorum arkadaşlar. Çünkü inanılmaz güzel bir çanta. Çantamız yazlık formda bir çanta. Genelde yazın kullanılıyor. İsteyen kışın da baharda da takabilir arkadaşlar. Hemen başlayalım. Başlamadan önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok önemli. Abone olduktan sonra katıl butonuna tıklayarak kanalıma çok cüzi bir miktara üye olabilirsiniz arkadaşlar. Çantamızın boyutunu ölçelim arkadaşlar. Tabanımız boydan boya 23 santimlik bir taban. Şöyle enine baktığımız zaman eni 30 santim. Ve boyuna baktığımız zaman boyu şu noktadan bu noktaya 26 santim ve şu noktadan tabanına kadar 24 santimlik ideal boyutta bir çanta arkadaşlar. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, tığım 3,5 milimlik bir tığ, ipim ise 4 numara polyester makrom ip. Taban yapımıyla başlayalım. Bir tane kilit zincir çekiyorum. Daha sonra 12 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi 12 tane zincir çektim. Bir tanesini geri dönüş için kullanacağım. İkinci zincirin içerisine sık iğne yapacağım. Şöyle ilmek çıkarıyorum. İkisini birlikte örüp sık iğne yapıyorum. Sıradaki zincire batıyorum. İlmek çıkarıyorum. İkisini birlikte örüp sık iğne yapıyorum. Bir sonraki zincire yine aynı şekilde tek tek toplamda 11 tane sık iğne örüyorum. Evet, son sık iğnemi de ördüm. Şimdi bir tane zincir çekip işimi geriye doğru çeviriyorum. Şimdi arkadaşlar ilk sık iğnenin içerisine batıyorum. Bakın burası benim ilk sık iğnem. Görüntüm bu. İlk sık iğnem bu. İlk sık iğnemin içerisine batıyorum. Arkadan çıkarıyorum tığımı. İlmeğimi çıkarıyorum ve tekrar sık iğne yapıyorum. Tekrar sıradaki sık iğneye batıyorum. İlmek çıkarıp sık iğne örüyorum. Bütün sık iğnelerimin içerisine sık iğne örüyorum. 3, 4, 5, bu şekilde toplam 11 tane tekrar sık iğne örüyoruz. Şimdi arkadaşlar sıranın sonundayım. Bakın burayı muhakkak örün arkadaşlar. Burada son bir tane sık iğne var. Görüyorsunuz. Burayı muhakkak örün. Atlamayın, yoksa işiniz küçülür arkadaşlar. Bakın çevirin. Burada V işareti var. Demek ki sık iğnemiz bitmemiş. Son V'ye de batalım. Sık iğnemizi örelim. Bir tane zincir çekip işimizi geriye doğru çevirelim. Yine sıraya aynı şekilde başlıyoruz. İlk sık iğnemizin içerisine batıyoruz. İlmek çıkarıp sık iğne örüyoruz. İkinci sık iğneye batıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna kadar yine bu şekilde sık iğneler öreceğiz. Şimdi arkadaşlar bu şekilde tabanımızı örelim. İstediğimiz boyuta varana kadar örüp gelelim. Ben kaç sıra ördüğümü size söyleyeceğim. Evet, bu kadar ördüm arkadaşlar. Bakalım kaç sıra örmüşüz? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 tane tabanım için sıra ördüm. Şimdi arkadaşlar bir tane
Şimdi arkadaşlar etrafını bir sıra sık iğne geçeceğiz. Şöyle şu noktaya. Şimdi arkadaşlar tabanımızın etrafını bir sıra sık iğne geçeceğiz. Hemen sıradaki şu noktaya batalım ve sık iğne yapalım. Sıradan devam edelim şu noktaya. Buraya. Her bir sıranın içerisine bir tane sık iğne yapacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Şuraya batıyoruz bir tane, bir tane buraya. Bir tane buraya, bir tane buraya. Evet. Sıra sonuna kadar örelim, gelelim. Evet arkadaşlar. Sıraya devam ediyorum. Ve son olarak bakın burası benim sıramın başı. Buraya 2 tane yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. 2. Şimdi sıradan devam ediyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 son olarak 11 11 tane sık iğnem 11 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi döneceğiz arkadaşlar. Aynı noktaya bir tane daha sık iğne yapıyorum. O bu sıranın 1 2 bu şekilde tek tek sık iğnelerimizi yapalım. Şu ipimizi alttan yürütelim arkadaşlar. Tamam mı? Böyle şuraya kadar örelim. Burada yine 2 tane sık iğne yapalım. Burada buluşalım arkadaşlar. Evet, tabanın sonuna geldim. Şimdi ilk sıram burasıydı arkadaşlar. Oraya 2 tane yapıyorum. 11 ve 12. Yani şurası 11, burası birden başlıyor. Şimdi arkadaşlar ilk sık iğnenin tepe noktasına batıyorum ve kaydırarak bağlayıp bir tane zincirle sabitliyorum. Evet, tabanım bu şekilde arkadaşlar. Bu benim çantamın tabanı. Yeterli büyüklükte olduğunu düşünüyorum. Olduğum noktaya arkadaşlar arka lobuna batıyorum. Şöyle arka lob ne arkadaşlar? Sık iğnem var ya 2 tane. Sık iğnemin tepesinde V şekli var. Görüyorsunuz. Önde olana ön lob, arkada olana arka lob diyoruz. Ben şimdi arka loba battım ve sık iğne yapıyorum. Şimdi bu noktaya bir ayraç takacağım. Şöyle başlangıç noktamız bu bizim. Ayracımızı takalım ki yerimiz kaybolmasın. Zaten spiral bir şekilde döneceğiz arkadaşlar. Ayrıca şunun için gerek var. Hani nerede başladıysak o tarafta bitirelim diye ayracı takıyoruz. Şimdi bir tane daha arka loba batıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. 2 bir tane daha yapıyoruz. 3 tane sık iğne arka lobdan ördüm. Şimdi bir tane 2 lobu da alıp örüyorum. Şöyle. Tamam mı?
Tekrar 3 tane arka lobdan öreceğim. 1, sıradan 2, bir sonraki 3. Devam edelim. Bir tanesini 2 lobu alıp örüyorum. Üç tanesini arka lobdan örüyorum. 1, sıradan 2, sıradan 3. 3 tane arka lob, bir tane 2 lobu birden örüyorum. Bu şekilde bir sıra boyunca örelim arkadaşlar. 2, 3. 3 tane arka lobdan ördüm. Bir tane 2 lobu ördüm. Şimdi bunu bu şekilde bütün sıramızı örelim. Ayracın olduğu noktada buluşalım. Örüp gelelim. Evet, sondayım arkadaşlar. Tekrar 3 tane arka lobdan örüyorum. 1, 2, 3. Bir tanesini yine 2 lobu alarak örüyorum. Şimdi arkadaşlar spiral bir şekilde ilerleyeceğiz. Spiral ne demek? Yani başı sonu yok demek. Direkt şöyle döne 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 öreceğiz arkadaşlar. Sık iğnemizi bu tarafa alalım ya da o tarafa alalım. Fark etmez arkadaşlar. Şimdi direkt arka lobuna batalım. Sık iğnemizin arka lobuna batalım. Pardon. Sık iğnemizin direkt arka lobuna batalım. Çıkaralım. Sık iğne örelim. Tamam mı? Bu şekilde. Burayı biraz sıkabilirsiniz arkadaşlar. Giriş olduğu için sıkmanızda fayda var. 1, 2, 3 tane arka lobdan örüyorum. Şimdi arkadaşlar şu 2 lobu aldığım yer var ya. Oraya dikkatlice bakın arkadaşlar. Onun tam içerisine batıyorum. Bakın. V görüntüsü var. Görüyor musunuz? Ben bu V'nin tam içine batıyorum. İlmeğimi bakın şöyle çıkarıyorum. Tekrar V yapıyorum. Gördünüz mü? Bu şekilde. Şimdi biraz yakınlaştıralım. Tekrar 3 tane arka lobdan öreceğim. 1, sıradakine 2, bir sonrakine 3. Şimdi şu noktadayız. Görüyor musunuz? 2 lobu aldığım nokta. Onun tam böyle şurasına bakın. Şurasına tam ortasına batıyorum. Ve tekrar V yapıyorum. Böyle bir saç örgümüz oluşacak arkadaşlar. 3 tane arka lobdan örüyorum. 3. Bir tane V'nin tam ortasına batıyorum. Bakın böyle. Arkasına bakalım. Bu şekilde. Tamam mı? 3 tane arka lob. 1, 2, 3. Tamam mı? Şimdi bu V'nin ortasına batıyorum. Bir, iki, üç. V'nin ortasına. 3 tane arka lob. 1, 2, 3. Bir tane V'nin
Ortasına batıyorum. Bakın şöyle alıyorum. Bakın. Bu şekilde çıkarıyorum. Sık iğnemi bu şekilde örüyorum. Bundan sonra böyle yapacağız arkadaşlar. İşlemimiz bu. Şuraya geldiğimiz zaman bu şekilde devam edeceğiz. Hatta buraya kadar gelelim. Burayı bir daha göstereyim size arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ayracımın olduğu noktadayım. Şöyle sonuncusu zaten burada görüyorsunuz. Onun içine batıp V oluşturuyorum. Sıradan devam ediyorum. Arka lobdan 3 tane 1 2 3 bir tane V. Şimdi biz burada artık spiral şekilde döneceğiz arkadaşlar. Yani böyle gelip gideceğiz. Gelip gideceğiz. Bu şekilde. Sıramızın başı sonu yok arkadaşlar. İstediğimiz boyuta varana kadar örelim gelelim. Evet arkadaşlar ben bu kadar ördüm. Bakalım kaç santim örmüşüm. Enine baktığımız zaman 29 santim arkadaşlar. Boyuna baktığımız zaman ise şöyle 24 santim. Bu bizim için yeterli arkadaşlar. Şuraya ayraç koymuştuk. Tam ayracın olduğu hizada sayımız bitiyor. Şimdi arkadaşlar yine olduğu gibi sık iğne olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Bu arada söylemeyi atladım pardon. Burada toplam sık iğne sayım şöyle bütün iğneleri saydım. 96 tane iğnem var arkadaşlar. 96'yı 2'ye böldüm. 48 önde 48 arkada iğnem var. 48'i de 3'e böldüğünüz zaman 16 yapıyor. 16 buradan, 16 buradan, 16 buradan saydım ve 16. ilmeklere ayraç taktım. Buradan 16.ya taktım, buradan 16'ya, buradan 16 sayımız var. Tamam mı? Arkada da yine aynı şekilde arkadaşlar. Her bir arada 16 tane sayımız var. Bu şekilde. Şimdi şu noktaya kadar normal bir şekilde sık iğnemizi örelim arkadaşlar. Sık iğne örüyorum. 1. Saymamıza gerek yok arkadaşlar. Zaten ayracımızı taktık. Şimdi biz gene buraya bir ayraç takalım. Yerimiz belli olsun. Şöyle. Başladığımız noktaya ayracımızı takalım. Sıradan devam edelim. Normal sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bakın. Normal sık iğne. Bakın batıyorum. İlmeğimi çıkarıyorum. İkisini birlikte örüyorum. 2 loba batıyorum arkadaşlar. Bu sık iğnemizin tepesindeki 2 loba batıyorum. İlmek çıkarıp ikisini birlikte örüp sık iğne yapıyorum. Şu noktaya gelelim. Bunu çıkaralım arkadaşlar. Buraya bir tane daha yapalım. Çıkardığımız noktaya. Şöyle sık iğneler yaptım arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi toplamda 75 tane zincir çektim arkadaşlar. Bu benim için yeterli diye düşünüyorum. Sizin kolunuza yetmezse daha da uzatabilirsiniz isteğe bağlı ya da daha kısa da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu ayracımızı çıkarıyoruz ve oranın olduğu noktaya 2 lobu da alıyoruz. Bakın sık iğne yapıyoruz. Tamam mı? Direkt sık iğneye geçiş yapıyoruz. Şimdi sıradan her bir iğnenin tepesine arkadaşlar sık iğne yapalım. Bakın batıyorum. 2 lobu da alıyorum. Sık iğne örüyorum. Bu şekilde. Sık iğneler yapıyoruz.
Nereye kadar yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle şu noktaya kadar bu şekilde gidelim. Bu noktada bitirelim. Şimdi arkadaşlar ayracımızın olduğu yere geldik. Ayracımızı çıkarıyoruz. Bu noktaya bir tane daha yapıyoruz. Şimdi yine 75 tane zincir çekeceğiz. Bakın buraya biraz sıkalım arkadaşlar. Gevşek olmasın. Direkt 75 tane zincire başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi tam 75 tane zincirimi çektim. Arkadaşlar şöyle dümdüz bir şekilde bakın. Dümdüz bir şekilde şu ayracımızın olduğu noktaya sık iğne yapacağız. Bakın şöyle. Tamam mı? Sık iğnemi yaptım. Şimdi sıradan sık iğne yapmaya devam ediyorum. Şuraya kadar örüp gelelim. Evet, ayracımızın olduğu noktadan direkt gidiyoruz arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Ayracın üzerine olduğu noktaya tekrar sık iğnemizi yapıyoruz. Ayracımız burada dursun. Sıramızın başı sonu belli olsun diye ilerleyelim arkadaşlar. Yine sık iğnelerle devam ediyoruz. Bu arada şimdi arkadaşlar sıramızın sonuna geldik. Yani sapımıza geldik arkadaşlar. Şimdi biz bu sapımızı düz bir şekilde tutacağız. Yamukluk olmasın arkadaşlar. Dümdüz bir şekilde ilerleyelim. Bakın saç örgüsü şekline şöyle dümdüz tutalım ve şu üstteki loblara şöyle bir tane lob alalım. İçerisine sık iğne yapalım. Bakın şurayı alalım. Sıradaki zincirin üst lobunu alalım. Sık iğne örelim. Sıradakini alıp sık iğne örelim. Evet, bu şekilde arkadaşlar şöyle dümdüz bir şekilde gideceğiz. Şöyle öreceğiz, geleceğiz. Arka taraftan da yine aynı şekilde sapımızı örelim. Bu noktada buluşalım. Örelim arkadaşlar buraya kadar burada buluşalım. Şimdi arkadaşlar ben ilk sırayı ördüm. Bakın şöyle ördüm. Buradan devam ettim. Sonra şöyle geldim. Bu şekilde tekrar bu tarafı da ördüm. Şimdi arkadaşlar tam köşedeyim. Tamam mı? Tam köşedeyim arkadaşlar. Burada şu sonuncu sık iğneyi örmeden direkt bir sonrakine geçiyorum. Neden? Şurası dümdüz ilerlesin diye arkadaşlar. Şöyle bakın direkt şuraya geçip burayı örüyorum. Tamam mı? Bir tane atlamış oldum. Tam şurada yani bir sonraki sırada şuraya atlayacağım. Bakın bir sonraki sırada şuraya atlayacağım. Tamam mı? Sapımı tam örüyorum arkadaşlar. Şuradan kesiyorum. Tek tek yine sık iğnelerimizi örelim. Bu şekilde. Şurada yine arkadaşlar şurayı atlayacağız, tamam mı? Şurayı öreceğiz. Burayı atlayıp buraya geçeceğiz. Birkaç sıra sapımızı örelim. Gelelim. Şimdi arkadaşlar ben 1, 2, 3 sıra sapını ördüm. Şu başladığımız noktadayım arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane kaydırma yapıyorum.
Bir tane daha kaydırma yapalım. Şimdi şuradan arkadaşlar tam şu aşağıdan batıyorum. Bakın buraya. Şuradan geçiriyorum. Bu ipimi buradan çıkarıyorum. Şimdi biraz çekiştirelim. Şurayı düzgün bir şekilde alalım. Şimdi arkadaşlar kaydırma yapacağım. Bir sıra hem görüntümüz güzel olsun hem de burası biraz tok dursun diye bir sıra kaydırma yapacağız. Şöyle ikinci sık iğnenin içerisine batıyorum ve ipimi çıkarıyorum. Diğer sık iğneye batıyorum. Bakın bu boşluklara batıyorum. Sadece kaydırma yapıyorum. Bakın göstereyim. Görüyor musunuz? Bu şekilde. Tam şu ortadan gidiyorum. Bakın. Bakın arkadaşlar. Görüntümüz bu. Şimdi sapa da yapıyoruz. Aynı işlemi. Yani bir sıra boyunca bu işlemi yapacağız arkadaşlar. Bakın. Yani benden de size tavsiye olsun. Saplarınız hem daha güzel görünür. Şu gidişatınız. Bütün çantalarınıza da yapabilirsiniz bu formda veya başka formlarda. Bütün çantalarınıza bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. İlla sap değil, süsleme olarak da bunu çantalarınıza yapabilirsiniz. Çok estetik bir görüntü oluyor, görüyorsunuz. Evet, bir sıra bunu gidelim böyle. Tamam mı? Sıra sonunda artık bağlayalım, bitirelim arkadaşlar. Yapalım gelelim. Şimdi arkadaşlar sıranın sonuna geldim ben. Şöyle bu bir tık yukarıda kaldı. Hemen bunu aşağıya atıyorum. Aşağı sıradan alıyorum. Ve son olarak buna tekrar birleştiriyorum. Şimdi ipimi arka taraftan batırıyorum ve bu ipimi çıkarıyorum buradan. Şimdi burada şöyle ipime bir düğüm atıyorum. Şunu böyle bir düğüm daha atalım. Ve ipimizi aşağıya doğru kaydırıp temizleyeceğiz. Evet, çantamız bu şekilde arkadaşlar. Eğer çantamı beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Onun dışında kanalıma üye değilseniz katıl butonuna tıklayarak çok cüzi bir miktara kanalıma üye olabilirsiniz arkadaşlar. Bir kahve parası bile değil ve birkaç tane yorum bekliyorum sizden. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.